Merhabalar. Bu bölümümüzün konuğu THK Orion Tekmer Genel Müdürü İsa Uysal. Ay merhaba, hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın abi? İyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Bu bölümümüzün sponsoru Pindrinks'e çok teşekkür ederim. Bölüm sponsorumuz oldular. Bu konseptteki ilk bölümümüz Pin'in sponsorumuz olması çok iyi oldu. Çünkü bu bölümde herhangi hazır bir soru yok. Tamamen Her şey spontane. doğal. Tıpkı Pin gibi. Pin'de herhangi bir şeker, aroma verici ve gıda boyusu yok. Tamamıyla doğal. O yüzden bizim de sohbetimiz Pin'in doğallığı kadar doğal olacak. Süper. O zaman ben sohbetimizin başında Cool Lime'liği açıyorum izninle. Tabii ki abi. Hiç denedin mi yoksa ilk defa mı içiyorsun? İlk defa deniyorum. Çok da mutlu oldum aslında. İlk sponsorlu konuk benim o zaman. Evet abi. Süper. O zaman şöyle başlayalım abi. Ben seni iyi tanıyorum. İyi tanıdığımı düşünüyorum. Ama illa tanımayan vardır. İsa Uysal kimdir? Ya da şöyle sorayım. Girişimcilerin abisi İsa Estağfurullah. abi kimdir? Eyvallah. Çok sağ ol. Çok teşekkürler. Öncelikle bugün burada olmak gerçekten benim için çok keyif verici bir şey. Çünkü ben uzun süredir seninle konuşuyorduk zaten. Bir türlü denk gelememiştik. Bugün hem sizin için hem de başka bir program için İstanbul'da olmam gerekiyordu. Bu röportajı gerçekleştirmiş oluyoruz. Benim için de ilkler aslında. Sizin her ne kadar ilkler olsa da benim için de başka bir yayıncı kuruluş, yani girişimcilik medyasında yayıncı kuruluşa böyle güzel bir röportaj verme imkanı oluşturdunuz. Bunun için de çok teşekkür ederim. Ekibiniz de gayet güzel karşıladı. Bundan da hoşnut olduğumu ifade etmek isterim. Çok teşekkür ederim. İsa Uysal 1981 Manisa doğumlu. Hayatının büyük bir bölümü aslında esnaf bir ailenin, çiftçi ve esnaf aynı zamanda bir ailenin yanında geçti. Yatılı okullarda okudum. Sonrasında ise aslında bu girişkenliğimden kaynaklı, esnaf çocuğu olmamdan kaynaklı girişimcilik hikayem başladı. 2016 yılında bir girişimim oldu. Cepte Tamir isminde. Belki izleyicilerimiz, izleyenlerimiz de anımsayacaktır. Yaklaşık 4 yıllık Cepte Tamir hikayesiyle devam eden yolculuğun 2020 yılında pandemi geldiği dönemde exit hikayesiyle aslında son buldu girişimcilik tarafında. Sonrasında bir girişimcilik medyası girişimim oldu. Startup Teknoloji isminde. Orada 3,5-4 yıl boyunca onu yaptık ve sonrasında da işte son görevim olan Ankara'da Çukurambar'da THK Orion Tekmer isminde bir tekmerde genel müdürlük görevimi yürütüyorum şu anda. Ve kendimi aslında hep tanımlarken bir yerin sorumluluğu varken bile hep şey diyorum. Girişimciyim. Yani beni tanımlayan en güzel tanım aslında girişimciyim. Girişimcilerin dertlerini, problemlerini, beklentilerini onları çok iyi tanıyan birisiyim. Çünkü aynı yollardan geçen birisiyim. Bu şekilde tanıtmış olayım kendimi. Çok iyi abi. Bize kısaca Cepte Tamir macerandan bahseder misin? Yani 2016'da Evet, 2016'da kurmuştuk. İTÜ Çekirdek'te kurduk. Bu arada hani yeri gelmişken de ifade edeyim, gerçekten girişimcilik kurumlarının içerisindeki en büyük şansım diyebilirim. İTÜ Çekirdek'le yollarımın kesişmesiydi. O dönemde gerçekten çok kaliteli bir ekip vardı. Hala da öyle ve oradaki aldığımız girişimcilik eğitimleri sayesinde gerçekten çok iyi bir noktaya götürdük. Girişimcilik anlamında çok az şey bilmemize rağmen oradaki verilen eğitimler sayesinde Cepte Tamir'i çok güzel bir noktaya taşıdık. Hem B2B tarafta hem B2C tarafta. Çünkü insanların problemini, sorununu çözüyorduk. Ne yapıyordu Cepte Tamir? Akıllı telefonlara yerinde servis hizmeti veriyordu. Tabii ki belli başlı problemleri vardı. Ölçeklenme bunların başında gelen bir problemdi. Ama biz onu zaman içerisinde o problemi çözdük. Birçok iş ortağımızla birlikte, birçok paydaşımızla beraber o problemi çözdük ve aslına bakarsanız yani birçok billboardda da bizi gördüler. Özellikle pandemi döneminde çok reklam vermiştik satıldığı dönemde. Cepte Tamir hala ben bir ortama girdiğim zaman işte kendimi tanıttığımda Cepte Tamir ismini verdiğimde benden daha çok tanınıyor, biliniyor marka. Ona da çok mutlu oluyorum açıkçası. Cepte Tamir'in hikayesini de böyle kısaca anlatmış oldum. Peki 2020'de Exit ettim. Exit ettin. Aha. Sonra mı startup teknoloji yapıyordun? Evet, yaklaşık bir yıl sonra zaten pandemi dönemiydi. Biliyorsunuz pandemi döneminde herkes eve kapanmış durumdaydı ve yayıncılık konusu daha yeni hani bireysel yayıncılık, Instagram'dan canlı yayın
YouTube'dan canlı yayın. O dönemde de içimde bir böyle medyaya karşı, medyacılığa karşı bir sıcaklık vardı açıkçası. Beni çekiyordu yayıncılık. Kendi ilk önce YouTube kanalımı açtım. Orada birkaç tane konuk davet ettim. Yine pandemi döneminde. Sonrasında gerçekten bu işi yapabileceğimi düşündüm. Hem kurmuş olduğum ilişkiler, iletişim, network ve biriktirdiğim know-how sayesinde ve girişimcilik medyasında da aslında bazı sıkıntılar görüyordum ve bu medyadaki özellikle girişimcilik medyası için bunu eleştiri yapacağım. Ulaşılamamazlık, erişilememezlik konusuna çok takmış durumdaydım ve o dönemde de böyle bir eksikliğin olduğunu gördüm ve startup teknolojiyi kurdum o dönemde de. Sonra ama sadece medya mecrasından ziyade biraz daha etkinlik düzenleyen bir tarafı da vardı. Yani ben açıkçası startup teknolojiyi öyle tanımıştım. O nasıl evrildi? Çok enteresan bir şey söyleyeceğim. İlk defa belki burada söyleyeceğim. Startup teknoloji medya olarak, tek başına medya olarak ayakta kalmaya çalışsaydı bence birinci yılını bile göremezdi. Maalesef ki bu böyle. Girişimcilik medyası yapan arkadaşlar beni, sizler de çok iyi anlayacaksınız. Tek başımıza medyayla ayakta kalmamız mümkün değil. Yanında bir şeyler yapmamız gerekiyor. Bu anlamda da pandemiden yeni çıktığımız için ve insanların bir araya gelme ihtiyacını fark ettiğimiz için biz de çünkü o ihtiyacı hissediyorduk. İlk etkinliğimizi 23 tane girişimciyle birlikte yapmıştık. Hiç unutmuyorum. Beykoz'da bir kafede yapmıştık. Sonrasında işte iftar programı, kahvaltı programına evrildi ve sizler de biliyorsunuz o kahvaltılar çok sevildi girişimcilik ekosistemi tarafından ve dile kolay biz 3,5-4 yıl içerisinde yaklaşık 14 tane kahvaltı etkinliği düzenledik. Kahvaltı etkinlikleri de zaten girişimcilik ekosistemi paydaşlarının bir araya geldiği ve aslında girişimcilerimizin, önemli paydaşlarımızın kendilerini ifade edebildiği bir platformdu Startup Teknoloji kahvaltıları. Hem kahvaltılarımız sevildi, zaten bizim kültürümüzde olan bir şeydi. Hem de orada girişimcilerimizle ilgilenmemiz, paydaşlarımızla girişimcilerimizi buluşturmamız çok ilgi gördü. 5000'in üzerinde girişimcilik ekosistemi paydaşına dokunduk o dönemde. 2600 tane falan da bu toplamda 14 tane yaptığımız etkinlikte girişimciyi ve paydaşı bir araya getirmiş olduk. O da benim hatıralarımda, şu anda yok artık medya olarak startup teknoloji, çok güzel bir yere sahip diyebilirim. Yok, gerçekten de ben de anımsıyorum. Çok güzel etkinliklerdi yani. Hani hem girişimciyi hem de paydaşını buluşturabilen, girişimciye dokunan faydası olan bir programdı yani. Evet. Peki nasıl oldu da yolunuz THK Orion Tekmer'le Evet. kesişti? Ya orası yine aslında güzel bir şekilde hatırladığım bir hikaye. Startup teknolojinin artık böyle sürecini doldurduğunu hissettim açıkçası. Startup teknolojiyle çok daha büyük işler yapmak geliyordu içimden. Çok daha farklı işler yapmak geliyordu. Ve hani startup teknolojinin kendi ömrünü tamamladığı, bunu gerçekten hissetmek de çok değerli diye düşünüyorum. Bunu hissettiğimde arkadaşlarımla da ortaklarımla bunu paylaştım ve ayrılmaya karar verdim startup teknolojiden. Onlar da devam etmeyeceklerini söyleyince kapatmaya karar verdik. Tabii bu arada ben yeni farklı iş denemeleri vesaire yapıyorum. İşte bir danışmanlık şirketi kurma eğilimindeydim o dönemde. Çalışmalarını yapıyordum. Sonra Ankara'dan bir teklif geldi. Girişimcilik ekosisteminden beni tanıyanlar sağ olsun bir tavsiyede bulunmuşlar ve Ankara THK Orion Tekmer'e gelir misin teklifi oldu. Tabii ben şaşırdım ilk önce çünkü benim geçmişte girişimcilik kurumlarıyla evet çok güzel bağlantılarım, çok iyi networklerim, know-how'um var ama herhangi bir yöneticilik deneyimim yoktu girişimcilik kurumu anlamında. Burada da yeri gelmişken de hani böyle ifade etmek isterim. Bu anlamda yatırımcımızın bana güvenip THK Orion Tekmer gibi çok değerli bir girişimcilik kurumunun en başında kurulduğu aşamada kurucu genel müdür olarak o görevi tevdi etmesinden dolayı gerçekten kendisine de teşekkür ediyorum. Benim için gurur vesilesi bir iş. Yaklaşık 1,5 yıldır yapıyoruz THK Orion Tekmer'i. Birazdan sanırım geliriz ama çok önemli işlerin altına imza attık bu süreçte ekibimizle birlikte. Kariyerimdeki en güzel aşama ne diye soracak olursanız gerçekten hani girişimcilik hayatımda, girişimcilikte yaşadığım tecrübeler, deneyimler, bunu bütün hepsini bir havuzda toplayıp şimdi sanki hani THK
TYK Orion Tekmer'de yeniden ekosisteme bunu vermek, ekosistemle bunu buluşturmak, deneyim ve tecrübeyi en güzel zaman dilimi diyebilirim. Aslında yerinde bir karar olmuş diyebiliriz sanki abi. Çünkü zaten senin startup teknolojideki hedeflerin ve şu anda bence THK Orion Tekmer'deki hedeflerin zaten örtüşüyor. Yani Evet. orada Çok doğru. kendi gücün altında bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. Elinden ne geliyorsa. Burada biraz daha bir kurum Evet. Bir kurumun çatısı desteğiyle altında, bir tabii kurumun ki. çatısı altında yapıyorsun. Bence o yüzden tabii ki zordur ama sevdiğin bir şeyi yapmayı sürdürdüğün Evet. için güzel de gidiyor bence. Kesinlikle öyle. Sabah 7.30'dan itibaren ben ekip arkadaşlarımı rahatsız ediyorum böyle. Hatta bir keresinde abi neden bu kadar sesin enerjik geliyor diye bir tepki de görmüştüm. Gerçekten insan sabah işine giderken ayakları geri geri gelmiyorsa ve bunu severek yapıyorsa, içinden gelerek yapıyorsa enerjisi de mutluluğu da o düzeyde oluyor. Benim sevdiğim şey aslında yani bir kurumun başında olmak motivasyonum değilmiş, yani ben de bunu sonradan fark ettim. Benim asıl sevdiğim şey girişimcilik ekosistemine faydalı olmak, girişimcilerle beraber olmak ve onların dertleri tasalarıyla dertlenip bir çözüm yolu bulmak. Bunu geçmişte senin de dediğin gibi cepte tamirdeyken de bir şekilde elimden geldiğince yapmaya çalışıyordum. Startup teknolojideyken de yapmaya çalışıyordum. Ama bir kurumun başındayken de yapmak tabii oranın imkanlarıyla, oranın getirileriyle daha farklı, daha geniş imkanlara sahip oluyorsunuz. Dolayısıyla burada olmaktan çok mutluyum. Şu anki konumumda olmaktan çok mutluyum. Girişimcilik ekosistemine böyle bir kurumun başında yer alarak katkı sunmaya da devam ediyorum. Peki zaten kurucu genel müdür görevi zor. Yani bir şeyi başlatmak en zorudur. En sevdiğim şey bu arada. Bir şeyi başlatmak, yani sıfırdan alıp gerçekten kendi düşünce yapına göre, kendi stiline göre onu inşa etmek en sevdiğim şey. Güzel ama zor. Zor, tabii ki, çok zor. Hem o var hem de herkes biliyor abi. Yani girişimcilik ekosisteminin %90'ı yani kalbi İstanbul. Evet. Ankara'ya gidiyorsun. O da zor. Hedef galiba Ankara'yı da girişim başkenti gibi bir şey yapmak. Nasıl üstesinden gelebiliyorsun? Yani bunu kendi yakın arkadaşlarım eleştirel anlamda çok soru olarak yöneltmişti. Abi işte niye İstanbul'u bırakıp gidiyorsun? 25 yıllık bir birikimin, know-how'un ve tecrüben var. Keşke burada değerlendirsen. Hani tamam startup teknolojiyi bıraktın ama niye bunu İstanbul gibi bir şehirde değerlendirmiyorsun ki? Böyle imkanların var senin. Bir sürü tanıdığın var. Birçok yerde kurumda çalışabilir veya farklı bir girişim yapabilirsin. Ankara sanırım kurucumuzun vizyonuyla alakalı. Yani kurucumuz böyle bir vizyon ortaya koyduğu için benim çok hoşuma gitti. Çünkü parasını inşaat ekosisteminden kazanan bir kurucumuz var ve teknolojiye çok meraklı, teknolojiyi seven. Bu anlamda beni ikna etmesi çok kolay oldu. Onun vizyonuna inandım, onun bakış açısına inandım ve çok da fazla düşünmedim açıkçası. Evet, eksileri var. Ankara'nın küçük bir ekosistem Ankara ve girişimcilik anlamında çok fazla etkinliklerin olmadığı, benim bu hengameden, bu böyle kaostan böyle beslendiğim bir dönemde Ankara çok sakin, ilk başladığım zamanlar için söylüyorum. Çok sakin kaldı ama biz ekibimizle birlikte çok şükür o kuruluş dönemi de dahil olmak üzere geriye dönüp baktığımızda 1 yıl 2 aylık bir dönem oldu resmi iznimizi aldığımız tarihten itibaren. Çok dolu dolu geçirdik. Çok güzel etkinlikler yaptık. Girişimcilik ekosisteminde yer alan paydaşlarımızın hayatına dokunan çok önemli işlerin altına imza attık. Onun için çok mutluyum. Pişman değilim Ankara'ya gittiğim için. Sadece mahrumiyetlikler yaşıyorum. Her Ankaralı gibi. Bir boğazımız yok bizim. Ama Ankara'nın da kendine özgü çok güzel yaşam tarzları var. Ben İsa Üsal olarak çok mutluyum bulunduğum konumdan, yaşadığım şehirden, ama sizlerin de gördüğü gibi İstanbul'u da bırakamıyoruz. Etkinlikler burada, hareket burada. Onun için sürekli İstanbul'a gelip gidiyoruz. Bu durumdan hiç sıkılmıyoruz. Az önce de demiştin abi, bunca yıllık know-how. Yani aslında bu bir avantaj da, yani bu know-how'u aslında Ankara'ya transfer ediyorsun. Evet, orada da gerçekten öyle. Orada da aslında bir başlangıç, yani şu an belki bu yıl bir etkinlik yok ya da 5 tane var. Bir sonraki yıl 10, 15 gibi çıkarta neden olmasın? Ankara'da aslında yavaş yavaş ekosistemin Evet. kalbi olabilir. Tabii, kesinlikle. Ankara'nın şöyle artıları var. Girişimcilik ekosistemi küçükmüş gibi gözüküyor ama mühendislik kabiliyeti
çok yüksek. Bildiğin gibi Ankara bir savunma sanayi şehri aynı zamanda. Savunma sanayi teknolojilerini ve ürünlerini geliştiren, aynı zamanda üreten bir şehir. Bu anlamda Ankara çok değerli. Çok ayrı bir yere koymak gerekiyor. Ve girişimcilerini gözlemlediğim zaman çıkarttıkları ürünler gerçekten harika. Sadece savunma sanayi tarafında değil, birçok tematik alanda bu ürünler harika. Sadece benim gördüğüm zayıf halkadan bir örnek vereceğim. Bu ürünleri satma konusunda birazcık sıkıntıları var ve erişme, ulaşma anlamında. Çünkü İstanbul bunun merkezi bildiğin gibi. Buraya erişme ve ulaşma konusunda sıkıntıları vardı. Az önce senin de ifade ettiğin gibi aslında ben konumlanma itibariyle de İstanbul know-how'ını Ankara'ya bir köprü olarak aktaran bir kurum konumuna gelmiş oldum. Dediğim gibi bundan da çok memnunuz. Ankara girişimcilik ekosistemine bu vazifeyi görmekten, böyle bir aktarım yapmaktan çok çok mutluyuz. Buna da ihtiyaç varmış açıkçası. Ben bunu görmüş oldum yani süreç içerisinde. İstanbul'daki know-how'ımızın, network'ümüzün Ankaralılarla, Ankara girişimcilik ekosistemiyle sürekli buluşturuyor olmak gerçekten çok keyifli. Fonorion diye bir fon kurdunuz. Onun da genel müdürüsün. Evet. Fon ne yapıyor abi? Evet, ya Fonorion'un hikayesi çok enteresan. Ondan da keyifle bahsetmek isterim aslında. İzleyicilerimiz de bu vesileyle aslında detaylara da haiz olmuş olurlar. Orion Tekmer'i kurduğumuzda aslında hep eksikliğini hissettiğimiz bir şey vardı. O da ney? Aslında girişimcilere her türlü desteği Orion Tekmer'de biz sağlamaya çalışıyoruz elimizden geldiğince ve müthiş bir ekosistem oluşturduk. Ama bu ekosistemin bir eksiği vardı. O da yatırımcımızın yatırım yapabileceği bir enstrüman. Bunu ilk başta girişim sermayesi yatırım fonu olarak tasarlamaya çalıştık ama orada şartlar birazcık sıkıntılı geldi bize açıkçası. Onun yerine biz Fonorion yapısını kurmayı tercih ettik ve Fonorion aslında bir yatırım AŞ olarak ortaya çıktı. İlk yatırımımızı da kendi girişimlerimizden olan haliyle girişimlere yatırım yaptık. Abone Sepeti isimli bir girişimimiz ve Arabamon isminde. İlk yatırımımız galiba Arabamon'aydı. Arabamon'aydı, evet. Ona biz de Gifi Plus olarak mütevazi bir yatırım yaptınız. yaptık. Ha, ne güzel. Ya Arabamon girişimcileri, ben her yerde stajda bahsediyorum. Kurucusu Ömer'e de buradan selam olsun. Gerçekten çok iyi girişimciler. Ekip de çok iyi ve bizi inandırdılar açıkçası. Yani o gözlemlediğimiz süreç içerisinde başarılı olacaklarına inandırdılar ve biz de bu inanış neticesinde yatırım yaptık. Tabii ki finansallarına baktık. Tabii ki fatura kesip kesmediklerine baktık. B2B müşterilerine baktık ve teknolojilerine baktık ama bizim olaya katkı sunabileceğimiz çok fazla alan olduğunu fark edince bir fırsat girişimi olarak gördük ve zaten bizim gözlemimizde olan bir takip ettiğimiz girişimdi ve kolay bir şekilde, hızlı bir şekilde yatırım yaptık. Aynı şekilde Abone Sepeti'ne. Abone Sepeti de çok deneyimli bir kurucuya sahip. Sevgili Deniz Okumuş. Onlara da yatırım yaptık. Onlar da çok iyi reputasyonları ve Türkiye'de şu anda tek mesela. Yani abonelik ekosistemini tek bir platformda buluşturan bir yapı. Dolayısıyla Fonorion olarak 2025'in sonunda kurulmamıza rağmen 2025'in sonunda bu iki girişime yatırım yaptık. Buradan da reklamını da yapmış olayım. Fonorion 2026 için aslında belirlediği bir fon miktarı var. Her yıl bunu artırmayı planlıyoruz. Yatırımcımızı ikna ederek tabii ki iyi girişimler karşılarına çıkartarak 5 milyon dolarlık bir yatırım sözümüz var ekosisteme. İnşallah doğru girişimleri yakalayabilirsek onları yatırım komitemizle karşılaştırmak istiyoruz ve bu 5 milyon doları 2026'nın sonuna kadar girişimcilerimize ve ekosistemimize aktarmak istiyoruz. Hazır aktaralım demişken abi Evet. ve doğru girişim demişken ben aslında bunu sormak istiyorum. Hani biraz daha yatırımcı gözünden veya işte yatırım komitesi gözünden sormak istiyorum. Kafanızda neye göre yani hangi girişimcilere yatırım yapmayı planlıyorsunuz? Tabii. Güzel soru. Şöyle, biliyorsun Türkiye'de girişim sermayesi yatırım fonları, VC'ler, CVC'ler, melek yatırım ağları ve melek yatırımcılar, bir sürü enstrüman var. Biz yapı olarak ve bu yapının neticesinde yatırım yapma şekli olarak CVC olarak konumlanıyoruz. Yani Corporate VC diye geçiyor. Biz burada birazcık konumlanma şeklimiz şöyle. Girişimci erken aşama olsun istiyoruz. Çünkü erken aşama eşittir bize göre birazcık fırsat demek aynı zamanda. Erken aşamada o girişimcileri yakalamak istiyoruz. Dolayısıyla karlı olmak istiyoruz. Yani sonuçta bu işi para kazanmak için yapıyoruz. Ama aynı zamanda fatura kesen girişimler olmasını istiyoruz. Yani erken aşama ve fatura kesen, tekrarlı ödeme alan, B2B ve B2C tarafta da müşterileri olan girişimlere yatırım yapmak istiyoruz. Bu anlamda az önce de bahsettiğim gibi 2 tane girişime
yatırım yaptık ve inşallah bunun sayısını ve miktarını artırmak için her gün çalışıyoruz. Scouting ekibimizle her gün neredeyse girişimcilerle görüşmeler yapıyoruz. Bizim istediğimiz kriterlerde olan girişimleri danışma kurulumuza çıkartıyoruz. Bu danışma kurulumuzdan geçen girişimlerimiz, yani geçerli not alan girişimlerimizi de yatırım komitemize çıkartıp orada eğer başarılı olurlarsa, yatırım yapmaya karar verirlerse DD süreçlerine geçiyoruz. Süreci bu şekilde anlatmış oldum. Yani aslında erken aşama Evet, olması erken önemli. aşama ve fatura kesen. Ve fatura kesen. Fikir aşamasındakileri maalesef biz şu anda odak alanımızda onlar yok. Onların da açıkçası ben hani tekmer şapkasıyla da burada bir şeyler söyleyeyim. Fikir aşamasındaki arkadaşlarımızın fatura kesmesi gerekiyor. Yani ürünlerinin ve fikirlerinin doğrulamasını yapıp birazcık daha yatırımcı karşısına gelmesini bekliyoruz. Fikir aşamasında tabii ki eşi, dostu, yakını, melek yatırımcısı yatırım yapabilir ama biz CVC tarafta fikir aşamasında olan girişimlere yatırım yapamıyoruz. Peki abi, girişim önemli, fikri önemli. Girişimci peki? Yani ona da bakıyor musunuz? Hani sence iyi bir girişim ya da iyi bir girişimci girişimi orta derece ise ilerletebilir mi? Ya da tersi de öyle midir? Yani girişimci kötü ama fikri çok iyi. Onu ilerletebilir mi? İkisini de soruyorum abi. İlerletemez. Maalesef ilerletemez. Güzel bir soru. Yine teşekkür ederim bu soru için de. Biz hem girişimciye bakıyoruz hem girişim fikrine bakıyoruz. Çünkü o girişim fikrini gerçekleştirecek olan kişi girişimcisi. Ve bunun tek başına yapılabileceğini çok fazla düşünmüyorum. Kendi girişimcilik hayatım da gözümün önünden geçtiği için bu gibi durumlarda tek başına olmak çok zor. İyi bir ekip kurması gerekiyor. İyi bir ortaklık yapısı kurması gerekiyor. Bunun yanında girişimcinin gerçekten girişimcilik özelliklerine sahip olması gerekiyor. Biz salt iyi veya kötü diye zaten değerlendirme konumunda olan yapılar değiliz. Girişimcinin hikayesine bakıyoruz birazcık da. Reputasyonuna bakıyoruz. İstihbarat çalışmaları yapıyoruz. Dolayısıyla iyi bir fikre sahip olup girişimcilik özelliklerine sahip olmayan girişimciyle açıkçası yola da çıkmak istemiyoruz. Bugüne kadar karşımıza gelmedi değil, geldi. Çok iyi fikirler, çok iyi projeler ve hatta hayatta olan fatura kesen girişimler ama girişimci yönünden eksi ve negatif bir reputasyonu olduğu için biz açıkçası çok sıcak bakmıyoruz. Gelecek ay galiba girişimcilik kampı düzenliyorsunuz. Doğru mu abi? Haziran ayında evet bir inovasyon ve doğa kampı planlıyoruz. Bizim her yıl yapmaya çalıştığımız bir şey. Geçen yıl da yapmıştık. Çok güzel bir ilgi oldu. Çünkü şöyle düşünüyoruz. Pazar günü Netflix izleyen girişimciden bir şey olmaz bakış açısında değiliz. Evet, zamanı varsa, imkanı varsa bazen o yoğunluğun ve yorgunluğun içerisinden çıkmak için doğayla özdeşleşip işte doğaya çıkıp yeşillik görüp çünkü hani İstanbul'dan bahsettik. Bütün binaların tozun toprağın içerisinde ve bu keşmekeşin içerisinden bazen sıyrılmak gerekiyor. Bazen molalar vermek gerekiyor. O güzel molalardan birisini de işte Haziran ayı tarih daha tam net değil. İnovasyon ve doğa kampı olarak girişimcileri oraya davet edeceğiz ve o doğal güzelliklerimizi de bir kez daha keşfetmiş olacağız ve hiç daha önce bir araya gelmeyen açıkçası yatırımcı, girişimci, paydaş hepsini bir araya getirmek istiyoruz. Biz de burada daveti yenilemiş olalım. Haziran ayında tarihleri netleşince videonun zaten altına duyururuz, yazarız. evet. Abi şimdi PİN'in sloganı yapılmayanı yap. Yapılmayanı yap sloganından çıkarak senden anlatmadığın bir şeyi burada bu ekranlara anlatmanı istiyoruz. Bir anın olabilir, bir tavsiye ama daha önce bulunmadığın ama yani söylemediğin bir şeyi burada anlatmanı istiyoruz. Valla şu anda aklıma gelmedi ama yapılmayanı yap aslında doğru bir slogan. Girişimciler için çok doğru bir slogan olduğunu düşünüyorum. Bazen bu yapılanı da en iyisini yapmak, yani eğer birisi iyi bir şey yapamadığını görüyorsan ve sen daha iyisini ortaya koymak istiyorsan bence de bu yapılamayanı yap mottosu olmuş oluyor. Dolayısıyla ya girişimcilik ekosisteminde illa yeni bir şeyleri icat edip onu ortaya koymak değil de eğer iyi bir şey yapılmadığını görüyor ve gözlemliyorsan daha iyisini ortaya koyabileceksen sen onu yineleyebilirsin. İşte en basitinden girişimcilik medyasında bir sürü medya kuruluşumuz var. Ama sizler de ortaya çıktınız ve en iyisini yapmak üzerine iddialı olarak ortaya çıktınız. Bence olaya tamamen buradan yaklaşmak
gerekiyor. Belki hani dışarıda söylemiş olabilirim röportaj öncesinde ama buradan da ifade edeyim. Benim gözlemlediğim kadarıyla medya kuruluşlarının içerisinde, girişimcilik medya kuruluşlarının içerisinde en reputasyonu güzel ve çıkış yakalayabilecek girişimcilik medya kuruluşlarının arasında yer alıyorsunuz. Bunu da bu kameralardan ilk kez söylemiş olayım. Teşekkür ederiz. Abi şimdi yavaş yavaş kapanışa doğru gidiyoruz. Evet. THK Orion Tekmer'in 2026 hedeflerine. Şöyle söyleyeyim, 6. aya yani 1. yarıya gelmek üzereyiz. Şu ana kadar birçok güzel iş yaptığımızı düşünüyorum. Hem etkinlikler anlamında hem katıldığımız, girişimcilerle katıldığımız etkinlikler anlamında, eğitimler anlamında gerçekten güzel mesafe kat ettik. THK Orion Tekmer olarak bizim 1. yılımız %65 doluluk oranıyla geçti. 2. yılımızı doldurduğumuzda %100'lük oranı yakalamış olmak istiyoruz. Genelde tekmerler bunu 5. yılda falan doldurabiliyor bu arada. Ama biz yine başarı kriteri olarak görmüyoruz doluluk oranını. Çünkü başarının girişimcilik ekosisteminin bir çekim merkezi haline geldiğimizde geleceğini biliyoruz. Ama bu da tabii ki hem yatırımcımızın hem bizim doluluk oranı motivasyonumuzu artırıyor. Biz THK Orion Tekmer olarak aslına bakarsanız Ankara'da kurulmuş olmamızdan kaynaklı çok önemli bir tematik alana sahibiz. O da savunma sanayi ve havacılık, akıllı şehircilik, siber güvenlik ve diğer yapay zeka, yeşil enerji gibi, sürdürülebilirlik gibi tematik alanlara da sahibiz yeni dönemde. Bu tematik alanlarda yer alan KOBİ'lerimiz, girişimlerimiz bize başvuruda bulunuyor ve biz o kriterleri belirleyip, değerlendirip Tekmer'e kabul yapıyoruz. Tekmer'e kabul olmak demek aslında KOSGEB'in firmalarımıza, girişimlerimize sağlamış olduğu, devletimiz tarafından aslında sağlanmış olan teşvikleri almak demek oluyor. Tabii sadece bu değil. Tekmerler çünkü bir emlakçı değildir. Kiralama yapan bir kurum değildir. Sadece o değildir yani. Aynı zamanda ekosistemler kuran, hub'lar kuran, girişimcilerle ihtiyacı olan yapıları bir araya getiren yapılardır. Biz de bunun için zaten uğraşıyoruz. 2026 hedeflerimizden birisi de aslında %100'ü doldurmak, evet, ama onun yanında yurt dışına daha fazla açılmak. Bu senenin başında bir Katar ziyaretimiz oldu. Web Summit Katar. Gerçekten çok vizyoner bir etkinlikti ve katılmaktan da çok mutlu olduk. Oradaki fırsatları derinlemesine araştırma imkanımız oldu. Bağlantılar kurduk girişimcilerimiz için. Yatırımcılarla bağlantılar kurduk. Şimdi 2026'da onun sayısını artırmak istiyoruz. Yurt dışındaki programlara girişimcilerimizin ve KOBİ'lerimizin katılmasını, Ticaret Bakanlığımızın açmış olduğu programlara girişimcilerimizin ve KOBİ'lerimizin katılmasını sağlayacağız. Dolayısıyla 2026'da bizi yoğun bir gündem bekliyor ve hedeflerimize adım adım ilerliyoruz diyebilirim. Şimdi yavaş yavaş sona yaklaşmışken o zaman şunu sorayım. İlave etmek istediğin bir şey var mı? Çok teşekkür ederim davetiniz için. Konsept olarak ilk yayına da katılmış oldum böylece. Her şeyin o organik olduğu ve orijinal olduğu PİN'de, bugün PİN içecekleri de sizin sponsorunuzmuş. İlk sponsorlu içeriği de benimle çekmiş oldunuz. PİN'e de teşekkür ediyoruz. Beğendin mi abi? Evet, çok güzel. Gerçekten çok güzel. Az kaldı zaten bitmek üzere. Ya şöyle söyleyeceğim. Girişimcilik ekosistemi büyümeye, genişlemeye ve birazcık daha derinleşmeye devam ediyor. Bizler girişimcilik kurumlarının başındaki insanlar olarak ekosistemi büyütmeye ve desteklemeye devam etmeliyiz. Yatırımcıların ilgisini bu alana çekmeye devam etmeliyiz. Buradaki yatırım oranları ve yatırım miktarları, sayıları artmaya devam etmeli. Bu anlamda bize çok iş düşüyor. Tekmerler, teknoparklar, üniversiteler olarak, TTO'lar olarak. Bu anlamda biz de THK Orion Tekmer olarak üzerimize düşen ne varsa yapmaya devam edeceğiz. Hatta bugün çok önemli bir etkinlikteydik. Bir işbirliği imzası gerçekleşti. Biz THK Orion Tekmer olarak ekosisteme katkı sunmaya, ekosisteme değer katmaya devam edeceğiz. Bizlerle buluşmak isteyen bütün girişimcileri de Ankara'daki ofisimize bekliyoruz. Buradan izleyen bütün girişimciler adına da ben size teşekkür ediyorum. Bu konseptteki ilk bölümümüzü konuğumuz THK Orion Tekmer Genel Müdürü İsa Uysal'la tamamladık. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.